Nil'le bizim tanışmamız bayağı benim ilk göreve başladığım zamanlara göre. İlk günde hatta evet. Değil mi? Evet, haklısın. Nil de böyle bayağı bir şeyi dertleniyor. Özellikle sosyal girişimcilik konularında bayağı bir girişimi, çalışması var ve güzel tarafı da hani böyle dünyaya fayda üretmenin alternatif yolları bu kapitalist dünyada. Değil mi Nil? Evet. Ben şuna inanarak başladım aslında. Dünyada bir şeyler değiştirmeyi hepimiz çok istiyoruz. Buna aldığımız maaştan, gittiğimiz yerlere, ekonominin haline, dünyanın her tarafındaki çevre sorununa kadar. Ama benim aklım genel olarak stratejik çalışıyordu, işletme için çalışıyordu ve kar olarak bakıyordum. Ben de dedim ki zararın neresinden dönersek o da kârdır. Ondan sonra odaklanmaya başladım. Peki biz bu işletmeleri, biz bu yönetim biçimini nasıl daha insan canlısı yapabiliriz? Nasıl daha gençlerin dostu yapabiliriz? Çünkü dünyada özellikle Türkiye'de çok büyük bir genç nüfus var. Yani bugün bizim karar alıcılarımız, patronlarımız, müdürlerimiz, Banu abla ne kadar genç de olsa gençlerden daha uzakken gençler için bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Bu noktada bizim yapmamız gereken de ses çıkarmak. Benim asasen derdim de ses çıkarabilmek. Gerekse hayvan hakları için, gerekse kadın hakları için, gerekse diğer bütün dertler için, gelir problemleri, fırsat eşitsizliği, eğitim, hepsi için ses çıkarabilmeye çalışıyorum. Hepsi için bir insanın savaşması mümkün tabii ki de değil, bunu da görüyorum. Ben dedim ki ben işletmeyi biliyorum ve bunu anlayabiliyorum. O zaman dedim işletmelerden başlayayım. Bunları nasıl daha sosyal fayda üretebilir hale getirebiliriz? Sosyal girişimler üzerine bir makale yayınladık ODTÜ'de öğretmenimle beraber. Öğretmenim demeli de bayağı olmuş ODTÜ'de herkes hocam diye. Bu makale de yayınlandı bir dergide. Avrupa'daki bir girişimcilik dergisinde yayınlandı. Sosyal girişimlerin nasıl gençlere daha fazla istihdam açabileceğini, nasıl gelir üreterek aslında hem genç istihdamı buraya çekebileceğini hem de gençleri özendirebileceğini düşündük. Bunun sonucunda Türkiye'deki sosyal girişimcilik mantığını yetersiz bulduk. Ama bu demek değil ki bundan sonra böyle gidecek. Bunu yetersiz bulmasının esas sebebi gençlerden gene daha uzak olmasıydı. Genel olarak yetişkin insanlar bir şeylere bulaştığında bize pek pay bırakmıyorlar. Yani bu genç acaba akşam dışarıda çıkar mı? Bu gencin acaba tiyatroya parası yeter mi diye pek düşünmüyorlar TEV dışındaki büyük kurumlar. Dolayısıyla ben de dedim ki o zaman arkadaşlar toplanın bu konuda bir şey yapmamız lazım. Sosyal medyada epey aktif yazılar yazıyorum ve genelde böyle yetişkin patronları, gençleri düşünmeyen, kadınları düşünmeyen, sürdürülebilirliği düşünmeyen patronları eleştiriyorum. Bunu yapma sebebim de kavga etmek değil de bir farkındalık uyandırabilmek. Çünkü ben bir haksızlık gördüğüm zaman maalesef geçemiyorum. Mutlaka ses çıkarmam gerekiyor. Bir şey olmasa da benim orada onu görünür kılmam gerekiyor ki ben sesimi çıkarabiliyorum ama çıkaramayan ve çıkarmak istemeyen bir sürü arkadaşım var. Ya da çıkarmaya fırsat dahi bulamayan bir sürü insan var. Bunlar için bu ses çıkarmaya erişilebilir hale getirmek istiyorum. Bitirirken şunu da söyleyeyim. Bu arada ben ODTÜ işletmede okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Mezun olmama da az kaldı. Bir tane arkadaşım bana şey demişti Banu abla. Sen şimdi bu kadar tepkili işler yapıyorsun. Patronları eleştiriyorsun, yetişkinleri eleştiriyorsun. Şimdi sen mezun olacaksın, bunlardan seni okullara almasını bekliyorsun, işe almasını bekliyorsun. Hepsini eleştirdikten sonra insanlar niye seni işe alsın? Ben de dedim ki o zaman benim eleştireceğim şeyleri yapmasınlar. Evet, değil mi? Harika.